Oğuz merhaba. Uzun Merhaba. yıllardır New York'ta yaşıyorsun biliyorum. Bayağı bir uzun yıllardır. Birçok Türkiye'de 34 yardımcı. yıl falan. 34 yıl. Tabii dile kolay. Birçok Türkiye'de yardımcı olduğunu biliyorum. Sosyal medyada da bayağı bir gruplarda bayağı bir Türk sayısına ulaştık. Hem Türkiye'den hem Amerika'dan. Amerika'nın 50 farklı eyaletinden bir sürü insan var. Evet. Şimdi senin uzman olduğun bazı konular var ve sürekli aramızda konuşurken nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz Türklere? Çünkü çok sorular soruluyor. Bu soruların birçoğu da eğitim almak isteyen öğrenci arkadaşlarla ilgili. Evet. Tabii ki biz yardımcı olurken en iyi bildiğimiz konuları paylaşmak üzere fikir teatisinde bulunuyoruz birbirimizle. Yani en iyi bildiğimiz konuları paylaşmaya çalışıyoruz onlarla. Dolayısıyla bu söyleşiyi yapmak istememin sebebi dedim ki bu gelen çok soruların üzerine biz neler yapabiliriz bu öğrenci arkadaşlarla ilgili? Çünkü çok gelmek isteyen var ama nereden başlayacağını bilmiyor hiç kimse. Evet, bir de çok dolandırıcılık olayları falan var. Tabii Arkadaşlar buraya gelmek isterlerken Amerika'da bir şahısla iletişim kuruyorlar. Ve ondan sonra ödeme falan yapılıyor. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra hiçbir şey olmuyor. Yani dolandırıldığını anlıyorsun. Onun için şimdi Türkiye'den Amerika'ya gelmek isteyen insanlar İngilizce öğrenmek için ilk başta güzel bir okul bulunması lazım. Çünkü bazı okulların vize verme, yani o şahsın vize alma ihtimali o okul üzerinden ara sıra çok düşük. Bazı okullar var, şansın daha çok yükseliyor. Ondan dolayı ilk başta güzel bir okul bulmak. Ondan sonra gerekli bilgi, gerekli formları doldurduktan sonra okula başvuru yapmak, işlemleri takip etmek. Çünkü Türkiye'de şimdi öğrenci olsun, turist olsun, başka vizeler olsun bayağı zorlaştı. Çok zaman alıyor. Onun için bunların üzerine düşecek birisi lazım Amerika'da. Size bu konularda yardımcı olacak, okul kayıt işlemlerini yapacak, sizinle iletişim kurup ondan sonraki basamaklarda ne yaparsınız, ne yapmanız lazım, nelere dikkat etmeniz lazım. Onların üzerine düşecek. Ve ben şahsen yıllardır arkadaşlara gerekli bilgileri veriyorum. Ama böyle bir okula gidip kaydettirmek, ondan sonra bu işlemlerin üzerine düşmek gibi bir fikrim yoktu. Şu son zamanlarda Türkiye'den o kadar çok insanların Amerika'ya gelmek istemesi, bunların bir dolandırıcıyla beraber karşılaşmaması için, yani onlarla iletişim kurmaması için ben şahsen Kürşat ve ben buna başlamak istiyoruz. Böyle bir yola çıktık. Öyle bir yola çıktık. Neden? Şimdi okul kayıt işlemleri, okula gidip konuşmak, ondan sonra gerekli bilgileri vermek, okul hakkında araştırma yapmak, bunların vize oranı ne? Şimdi birkaç bin dolar para verirsin ve ondan sonra vize alma ihtimalin hiç. Çünkü o okulun iyi bir okul olmadığı olur. Yani bunların hepsi çok önemli. Bunların açıklamasına tek tek girersek Yani saatlerce zaman alır. Evet. Çünkü bazı okullar sadece öğrencileri kayıt edip Paralarını alıp ondan sonra alıp daha sonra öğrencileri dışarıda para kazanmalarını sağlayıp hani çünkü ya şimdi oraya gidelim çok çalışırım mantığıyla gelen çok arkadaşlar. evet yani Amerika hani davulun sesi uzaktan hoş gelir derler değil mi? Hani bizim Amerika'daki yaşantımız neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Yıllardır Amerika'dayız, çalışıyoruz, çoluk çocuk sahibiyiz. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz, görüyoruz. Ondan dolayı bu konulara çok dikkat etmeniz lazım. Neden? Çünkü bu sizin geleceğiniz için önemli bir faktör. Amerika'ya gelmek, Amerika'da eğitim almak istiyorsunuz ve her şeye dikkatli olmak zorundasınız değil mi? Aynen öyle. Çünkü para kazanmak zor. Ondan dolayı biz bu konularda yardımcı olmak istiyoruz. Tabii ki yani şimdi yardımcı olmak istiyoruz derken de bizim de belli bir şirketimiz üzerinden Bu yardımı yapacağız ve öğrencilerin kayıtları az önce tabii bahsettiğim öğrenci gibi. kayıtları. Sadece orada bitmiyor ama öğrenci kaydını Tabii yaptırdık. canım orada bitse o Vizeyi zaman aldı, buraya geldi diyelim.
Bu aslında film oradan sonra başlıyor. Şimdi tabii o konuda çok haklısın. Şimdi olay şundan ibaret. Okula kayıt yaptırdıktan sonra kendini vize işlemlerine girmek zorundasın değil mi? Randevu almak, ondan sonra sana belli bir fikirler verilmek zorunda. Ne konuşacaksın, nasıl davranacaksın, neler sorulacak. Ondan sonra vizeyi aldın diyelim. Yani şimdi Amerika'ya gelip de vize alıp da geldin, işte okula başladın. Her şey burada bitmiyor. Amerika'da para kazanmak zor. Çalışma izni olmadığı zaman çok daha zor. Kalacak yer önemli. Ondan sonra eğer okulun kaldığın yerden uzaksa araba problemleri yaşayacaksın. Bayağı çok problemler yaşayacaksın. Mesela sağlık sigortası, şunlar. Ya da herhangi bir sorun olduğunda ben böyle bir sorun yaşadım, ne yapmalıyım diye sorabilecek birileri olması lazım. Tabii olması lazım. Ya bu arkadaşlara guidance ne demek Türkçe? Rehberlik. Rehberlik gibi bir şey olacak. Niye? Çünkü çok zorluklar çekecekler. Yani vize almakla bitmiyor. Ha bir de şu da var. Bir okula kayıt olursun. Bir semester çok yüksek bir rakam isterler. Ve buna hazır olmadığın zaman, buraya geldiğin zaman okula başlamazsan veya okula birkaç gün gittikten sonra okulu bırakırsan servise bildiriliyor. Bu servis bütün öğrencilerin göçmenlik olarak ofisleri. Ne oluyor? Ondan sonra vizen iptal. Evet. Yani o problemlerde yaşıyorsun. Yani Amerika'da okumak güzel. Gerçekten çok güzel şeyler yaparsınız. Güzel gelecek kurarsınız. Ama her şeyi sistemine göre, her şeyi akıllı, her şeyi doğru yapmak zorundasınız. Ve bu bilgiler online'da fazla verilmiyor. Hani Yani veriliyor olsa bile Terms and Conditions sayfalarında, okulların kendi sitelerinde İngilizce olarak tamamen ağır bir İngilizceyle yazılmış şekilde olduğu için oradan zaten onu anlamak biraz yorucu ki biz okumayı çok seven bir millet olduğumuz için hep girip okuduğumuz için de çok iyi anlıyoruz onları. Buradaki maksat Amerika'ya eğitim için gelmek istiyorsunuz ve bizimle iletişim kuracaksınız. Biz sizin için okullar bakacağız. Hangi okul sizin için iyi olur? Masrafları nelerdir? İlk başta ne kadar para vermek zorundasınız? Okulun çevresinde kalacak yer bulabilecek misiniz? Veya işte okula geldiniz, çevresinde Türk-Amerikan toplumundan insanlar olacak mı? Yani bunlar hep çok önemli şeyler. Okul kaydında nelere dikkat etmeniz lazım? Okul kayıt işlemlerinden sonra dediğim gibi vizeye girip vizeye hazırlık olması lazım. Vize randevusu alınması lazım. Yani bunlar hep bir nevi yardım istenilen durumlar. Ondan Daha dolayı. önce Amerika'ya gelmiş, öğrenci olmuş, dil eğitimi almış olan arkadaşlar Türkiye'den bu sefer de ben Amerika'da burayı gördükten sonra, öğrendikten sonra burada çünkü Amazon, Etsy, Walmart gibi web siteleri var. Orada ben şirket açmak istiyorum ve buradan atıyorum işte terlik terlik satmak istiyorum ya da don lastiği satmak istiyorum diyebilir. Burada şirket açması gerekiyor. Diyelim ki ben şirket açmak istiyorum, eski bir öğrenciyim. Amerika'ya gidip yaşamak istemiyorum ama ben şirket açabiliyor muyum Türkiye'de? Ya Türkiye'de şimdi, biri olarak Amerika'dan evet, şirket. Ya tabii ki mutlaka açarsın. Bazı eyaletlerde yabancıların Amerika'da şirket açma olayı var. Yani Foreigner yani olarak. yapabiliyorlar, evet. Foreigner entity. Evet. Şirket açmak için de, ya şimdi bir de şirket açmakla her şey bitmiyor. Amerika'da şirket açmak istiyorsun. Banka hesap numarası, banka hesabı açmak istiyorsun. Ondan sonra ne olacak? Amerika'ya gelmiyorsun. Evet. Amerika'da ben şahsen son 5-10 yılda sana ben en az 20 kişi söylerim dolandırılan Türkiye'den buraya yine dolandırılmayla biten hikayeler. Evet ya, mal gönderip de buradaki şahıs onu gidip şirkete satıp parasını Türkiye'ye göndermeyen. Sonra da telefonu kapatıp açmayan. Tabii kaç kişiler var. Açmaz tabii. Çünkü sen göndermişsin 20-25 bin dolarlık ürün. Bu şahıs almış ürünleri. Gitmiş şirkete satmış. Ondan sonra oradan parayı almış. Telefonunu kapatmış. Seninle iletişim kurmuyor. Olan sana oldu. Ondan sonra gruplardan duyuyoruz ki arkadaşlar yardımcı olun. İşte bu beni dolandırdı, şu beni dolandırdı, benden bu kadar şu kadar para aldı. İşte telefonlarıma cevap vermiyor. Telefonu kapalı. Yani o kadar çok insanlar yazıyor ki ben Amerika iş ilanları değil mi? Evet. Grubun ismi 76 bin kişi var. Başka gruplarda var 50-60 toplamında belki de adminlik ve moderatörlük yaptığım 200 bin civarında insanlar var. Ve bunları ben hep duydum.
hep olan şeyler. Yani bunun kurtuluşu yok. Niye? Çünkü Amerika'daki bazı Türkler çok uyanık. Sahtekarlıkta önde. Dolandırıcılığı çok iyi biliyorlar. Maalesef. Paranızı yani ürününüzü gönderiyorsunuz. Ondan sonra ortada kaldınız. Yani yapacak bir şey yok. Bizim maksadımız burada Amerika'da şirket mi açmak istiyorsunuz? Yardımcı olalım. Banka hesabı mı açmak istiyorsunuz? Yardımcı olalım. Gerekli işlemler, daha fazla işlemlerin yapılması lazım. Onları da yaparız. Ama her şey orada bitmediği için ne olacak? Şirketi kurduktan sonra ürünlerinizi hangi şirkete satabilirsiniz? Hangi şirketle anlaşma yapabilirsiniz? Yaptığınız zaman anlaşma, Amerika'da bir anlaşma, contract dediğimiz olay var. Bu şirketlerle kendinizi korumak zorundasınız. Avukatlar üzerinden yapılanlar var. Çünkü avukat yazmak zorunda iki şirket arasındaki anlaşmalar. Ve bunlar yetersiz kalıyor. Çünkü üzerine düşecek insanlar yok. Veya var, sen bana 3.000-5.000 dolar para yolla, ben işlemlerini hallederim. Ondan sonra bakmışsın, Ne yaparsan yap ondan sonra. ortalıkta bir şey yok. Tabii ya, yani öyle şeyler de var. Onun için şirket kurmak, banka hesabı açmak, öbür belgelerle, gerekli belgelerle uğraşmak. Ondan sonra gidip şirket bulup, sizinle iletişim kurup bu şirketle beraber çalışabilir misiniz? Bu şirkete ürün satabilir misiniz? Onların da araştırmasını yapıp, onlarla gerektiği zaman gidip görüşmek, toplantı yapmak, ürünleri göstermek, pazarlamak. Bakın bizim elimizde bu ürünler var, bizim bu fabrikamız var, bizim bu sistemimiz var. Ve biz Amerika pazarına açılmak istiyoruz. Bize yardımcı olur musunuz? Bunların gidip konuşması, bunlarla iletişim kurulması lazım. Çünkü Bunları çoğu şirkette Türkiye ile anlaşma yapmak istediği zaman Amerika'da fiziksel bir adres istiyor. Tabii ki canım. Fiziksel bir telefon numarası istiyor. Ulaşabileceği. E-mail adresi dışında. İngilizce konuşabileceği birisini istiyor. Doğru. Hani ilk seferlerde hani konuşursun işte yanında bir tercüman olur, şu olur, bu olur. Ya bunlar bir iki seferde olan bir şeyler değil. Bu bahsettiğimiz tabii devamlı ciddi olması. şeyler. Tabii çok ciddi şeyler. Türkiye'den kutunun içine birkaç tane terlik koyup ya da bir işte ayakkabı koyup satmak isteyenler için değil. Normalde daha büyük fotoğrafa bakıyoruz biz aslında. Tabii. Çünkü onu siz normalde arkadaşlar Amazon'a buradan da satış yapabiliyorlar. eBay'den satış yapabiliyorlar. Türkiye'den kutunun içine koyup gönderebiliyorlar. Ama o durumda bile iadeleri kabul edecek. Yine burada bir fiziksel bir depo, belki başka şeyler gerekiyor. O noktada da yine birilerine açıp sormak ve bu birilerinin güvenilir olması gerekiyor. Bu noktada işte güvenilirlik kısmında yani Amerikalıların işte credibility dediği, transparency, accountability noktalarında Tabii. yani biz devreye giriyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz birlikte. Tabii bu arkadaşlardan bazıları dediğimiz gibi dil öğrenmenin dışında belki de buraya ticaret yapmak amaçlı vize alarak geliyorlar. Birazdan da bu vize alarak ve vize almayarak gelenlerle ilgili birkaç bir şey söyleyeceğiz ama onun öncesinde yine bundan bahsedecek olursak buraya gelmek isteyen arkadaşlar, legal yolla gelmek isteyen arkadaşlar araba almak zorunda ya da araba kiralamak zorunda. Bu arabayı da bir şekilde kullanmak için ehliyet sahibi olmak zorunda. Tabii. Bunları da almak için belli bir süreç gerekiyor. Dolayısıyla ola ki aklınızda buralara gelmek, buralarda ticaret yapmak, okumak var. Mutlaka vardır. Çünkü bize gelen sorulardan onu gayet iyi görebiliyoruz. Ya şimdi bu ticaretten konuştuk da Kürşat. Ben sana örnek vereyim. İstanbul olsun, Ankara, büyük şehirler olsun. Yani. Güzel bir fabrikam var, işim var, ürün üretiyorsun ve bu ürünleri Amerika'ya tanıtmak istiyorsun. Haklısın o konuda. Al ben sana işte bir koli yollayayım da sen bunları Amerika'da sat. Olayı yok. Neden? Çünkü konuştuğun şirketin senin burada gerekli belgelerin var mı yok mu onu görmesi lazım. Vergini verecek misin? Yani gerçi onlar vergiye fazla karışmaz da. Sen yani vergi vermek zorundasın. Belki onların başka kuralları da var. Ne sattığına bağlı, ne gönderdiğine bağlı. Bunların hepsi olacak işler, yapılacak şeyler. Ama size güvenilir bir insan lazım. Gidip sizin için konuşacak, şirketle anlaşma yapacak, gerekli avukatlar bulacak, gerekli anlaşmaları yapacak. Ve bunlar çok önemli şeyler. Yapanlar var mı Amerika'da? Mutlaka vardır. Yani ben şahsen Kürşat ve ben hazırız bunları yapmaya. Sizin için
uğraşırız. Tabii ki bunlar kendi şirketimizin üzerinden olacak şeyler. Arkadaşlar burada bak ben şunu da söyleyeyim. Maksadımız yardım, maksadımız güzel şeylerin olması, herkesin kazanması, Amerika'da güzel yerlere gelmemiz, Türk-Amerikan toplumunda birlik, beraberlik belki de. Yani şimdi bakıyorum da etrafa o kadar çok dolandırıcılar, o kadar çok sahtekarlar var ki. Bak şeyden bahsettin, sigortadan bahset. Ben şimdi bundan birkaç ay önce bir paylaşım yaptım bu sigorta hakkında. Ehliyet alıyorsun New York'ta, New Jersey'de veya hangi eyalette olursan ol. Sigorta almak için bir acentaya gidiyorsun. Acenta sana diyor ki ben sana işte ayda 150 dolar, 200 dolar sigorta alırım. Ama acentaya ne kadar para verdiğim belli değil. Çünkü onlar kendi komisyonunu sigorta şirketinden alıyor ve senin verdiğin belli bir paradan da alıyor. İyi bir sigorta almıyorsun. Çünkü ucuz olduğu için diyorsun ki ya ben ucuza sigorta aldım zaten maddi sıkıntılar yaşıyorum. Ondan sonra ne oluyor? Allah korusun bir kaza olduğu zaman, bir problem olduğu zaman bir bakıyorsun ne arabanı yaptırabiliyorsun ne bir de üzerine üstelik mahkemeye verilmişsin. Veya suçlu olmasan da gerekli sigortan olmadığı için problemler yaşıyoruz. Biz bunları da konuşmuştuk bir ara. Sigorta şirketi bulmak, nasıl bir sigorta almak, nelerin size daha çok yardımcı olacağı, hangi konular üzerinde dikkat edeceğiniz bunları da sizinle paylaşırız. Onun haricinde araba alım satımları falan var, şunlar var, bunlar var. Ya Amerika öyle bir yer olmuş ki gerçekten şu son zamanlarda gruplara bakıyorum da. Herkes çok bilgi kirliliği var değil mi Evet, Kürşat? çok fazla. Herkes kafadan Artık işte... ben yapılan paylaşımlarda sorunun cevabını bilmeme rağmen artık yazmıyorum bile. Çünkü o kadar çok tekrar edilen sorular soruluyor ki Evet. ve altında ben yazdığımda yanlış cevaplar yüzünden arada kaynayacağını bildiğim için artık cevap bile yazamıyorum. Çünkü çok fazla kafadan çok fazla ses çıkıyor. Dolayısıyla artık biz yorumları kapatmak zorunda kalıyoruz. Çünkü çok saçmalama moduna giriyor bir müddet sonra. O yüzden işin yani sürekli tekrar ettiğin gibi güvenilir kişi tarafında devreye girecek bazı insanlar gerekiyor. Sadece soru soranlar da olabilir. Hani merakından soru soruyordur. Elinde hiçbir imkan yoktur Türkiye'den Amerika'ya gelebilecek şekilde ama merakını gidermek için soruyor olabilir. Biz onlara da sorma diyemiyoruz tabii ki. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama ciddi olan arkadaşlar için de yine sen az önce bahsettin. Dolandırılanların hikayelerini dinledikten sonra hatta belki biz yine kamerayı alıp bu arkadaşları bulup dolandırılma hikayelerini alabiliriz arkadaşlara göstermek açısından. Tabii. Yani her zaman gördüğümüz şeyler. O yüzden paylaşmıyoruz bile. Bu bahsettiğim kirlilik evet gerçekten çok Ya fazla. çok bilgi kirliliği dediğim yani insanlardan para almak, dolandırmak, onlara yanlış bilgiler vermek, olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek bizim Amerika'da her zaman olan şeyler. Şimdi sadece o değil, örnek veriyorum Türkiye'den Meksika'ya gelip Meksika üzerinden Amerika'ya gelen insanlar. Maalesef. Şimdi neden bir öğrenci olarak veya bir turist olarak başvurunuzu yapıp şansınızı denemiyorsunuz? Tamam vize alma ihtimaliniz düşük olabilir. Ama şimdi şebekelere 10-15 bin dolar para verip Meksika'da yarı yolda kalan insanlar da çok. Meksika'dan Amerika'ya giriş yapıp birçok problemler yaşayan insanlar da çok. Avukat bulmak için çalışmak zorundasın değil mi? Ama çalışma iznin yok. Çalışma izninin olmaması seni zor duruma düşürüyor. Ne yapmak zorundasın? Yasa dışı yollara itiyor. Bunlardan biri de DoorDash, kiralık DoorDash yapmak. Kiralık DoorDash'ler çok evet, çok tehlikeli. legal bir şey Bak değil. yine sigortaya giriyoruz Evet, ondan sigortaya sonra. giriyoruz. Evet. Avukat buluyorsun. Avukatın işlemlerini gerekli zamanda halletmiyor. Çünkü ne derler Amerika'da? Quantity değil, quality olması lazım. Yani iyi bir servis, iyi bir sistem olması lazım. O kadar kişilere yardımcı olmak için, yüzlerce, binlerce kişilere yardımcı olmak için avukat parası alan ve bunları her ay ödemeye başlatan bir avukatın bunların üzerine düşmemesi ve zaman alması seni zor duruma düşürüyor. Yani Normalinde 1000 dolara 5 kişiye hizmet veren bir avukatla 5000 dolara bir kişiye hizmet veren avukat çok arasında dağlar kadar kalite fark farkı var. olacaktır. Tabii. Çalışma kartı işte avukatın belli bir zaman işte 150 gün sonra çalışma kartına başvurulması lazım. Çalışma kartı onaylandıktan sonra sosyal security, sosyal sigorta kartını almak zorundasın.
Onu aldıktan sonra bir iş yerine başvurduğun zaman sana sorulacak ilk soru, bu numaran var mı? Evet var. Ne güzel. Yani yapacağınız çok şeyler var da bilgi kirliliği çok. Doğru insana soruyu sormak önemli. Evet, yanlış yere yönlendiriliyor. Niye? Avukatlar zaten parasını yapıyor. Avukatlar her zaman Amerika'da parasını yapan insanlar. İyi bir avukat çok önemli. Çünkü senin geleceğin değil mi? Sen buraya bir hayallerle gelmişsin. Evet. Burada kendine güzel bir düzen kurmak istiyorsun. Güzel bir gelecek kurmak istiyorsun. Avukatın yaptığı bir hatadan dolayı Amerika'da 10 yıl değil, 100 yıl değil, 1000 yılda kalsan çalışma kartına başvuramıyorsun. Dosyan kapanıyor. Daha sonra kaçak durumuna düşüyorsun. Zorluklar yaşayacaksın. Dedim yani para kazanmak zor. Yapacak o kadar çok şeyler var ki. İşte bu yapacak her şeylere varan o yolda eğer İngilizce ile ilgili probleminiz varsa ki bizim her zaman tavsiyemiz mutlaka ama mutlaka İngilizceyi öğrenin. Bir şekilde derdinizi anlatacak kadar İngilizceyi çözün. Daha sonra legal yolla Amerika'ya gelmek istiyorsanız buyurun gelin. Çünkü burası gerçekten gelinmesi gereken ve görülmesi gereken bir ülke. Ama bu YouTube'daki YouTuber'lara inanıp da işte geldim 2 ay sonra evime başladım, taksit ödemeye başladım, havuzlu evim var, işte arabamı aldım, Uber yapıyorum vesaire vesaire gibi şeylere pek fazla... Ayda $10.000 kazanıyorum. Ayda $10.000 kazanıyorum gibi şeylere çok fazla inanmayın. İnanmama sebebinizi de hemen söyleyeyim. O arkadaşlara trafik lazım arkadaşlar. Yani sizlerin altına yorum yapmanız gerekiyor. Sizlerin beğeni yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla onlar trafik aldıkça kanalları yaşamaya devam ediyor. Ama bu arkadaşlara özelden yazdığınızda nasıl gelebilirim, nasıl edebilirim hiçbir cevap alamayacağınızın garantisini şimdiden verebilirim. Dolayısıyla bu YouTuber arkadaşlar eyvallah yapmaya devam etsinler. Güzel işler yapsınlar ama kendi filtrenizden geçirip onlara inanırken mutlaka kaliteli olanları seçmeye çalışın. Yine burada tabii güvenilirlik devreye giriyor. Güveneceğiniz insanlar olsun. O yüzden biz gruplar üzerinden sizlere cevap vermeye çalışacağız. Tabii aklınızda şu sorular olabilir. Ben geleceğim ama işte siz okulu bulacaksınız. Okula kayıt yapacağız. Bunlar bana kaça mal olacak? Kaç para ödemem gerekiyor? Burada şimdi böyle bir hani berber gibi fiyat listesi yok. İşte ben saçınızı keserim ama $25 keserim. İşte sakal tıraşı da yaparsam onu da alırım falan gibi öyle belirlenmiş fiyatlar yok. Her okulda, her eyalette kanunlar farklı olduğu gibi her yerin vergileri, işte ödenmesi gereken ev kirası farklı. olayı. Her şey farklı. Araba, evet yani çok değişik faktörler var değil mi Kürşat? Aynen yani öyle. böyle Çok bir değişen şeyler var. Ya işte ben Türklerin çok olduğu yere gelmek istiyorum. Buyur o zaman Paterson, New Jersey'ye gel. Git orada bir gör neyin ne olduğunu. Evet. Yani çok dedim ya bilgi kirliliği var. Amerika'ya okul için gelmek mi istiyorsunuz? İletişim kurun bizimle. Yardımcı oluruz değil mi? Size sadece işte bir konuda değil yani bütün A'dan Z'ye ne olacak, ne yapacaksınız, nasıl yardımlarda bulunacağız bunların hepsini. O şimdi seninle daha önce de konuşuyorduk bu E2 vizesini. Bu E2 yatırımcı vizesi, evet. E2 yatırımcı vizesi. Biraz bahseder misin sen? Tabii ki yani şimdi Türkiye'den Amerika'ya gelmek isteyen ve E2 vizesine başvurmak isteyen yatırımcı vizesi. Burada güzel bir iş yeri bulmak zorundasın. İyi bir avukatla çalışmakta zorundasın. Ama avukat yani bu iş yerinin iyi olup kötü olup işte olur olmazlarını konuşmaz. Eğer onun araştırmasını yapmak isterseniz o konuda da yardımcı olabiliriz. E2 vizesine uygun iş yerleri bakıp sizi gerekli avukatlarla iletişim kurdurup araştırmasını yapabiliriz. O konuda da yardımcı oluruz. Ondan sonra ne vardı? Kürşat, WhatsApp kanalımız. Şimdi WhatsApp kanalı kurduk arkadaşlar. Maksadımız sizin oraya gelip üye olmanız ama bu Amerika'da yaşayan Türkler olması lazım. Çünkü biz orada sosyal medyada paylaşılan, işverenlerin paylaştığı paylaşımları WhatsApp grubunda paylaşacağız. Ve siz o şahıslarla iletişim kurarsınız. Onun bilgilerini kısa zamanda veririz. Belki bu videonun sonunda da evet orada da yaparız. Onun haricinde bir de zenturk.com onun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah büyük bir web sitesi olması ihtimali var.
directory olarak değil mi? Tabii, rehberlik sitesi, Rehberlik bir ilan sitesi. sitesi diyelim. Evet, hepsi üzerinde olacak. Sitenin içerisinde işte firmalar, normal evet. üyeler girip orada hem paylaşım yapabiliyorlar. İş arayanlar, İş ev arayanlar, satanlar, araba işverenler, satanlar. Aynen. ürün satanlar, araba satanlar. Ondan sonra Dijital ürün satanlar. evet. Yani bayağı büyük bir site olacak. İnşallah hayırlısıyla belki bir Tabii bir iki aya kadar. Amerika'daki Türk mantığıyla yaptık biz onu. Amerika'da yaşayan Türkler Evet. üzerinden yani Türkiye'de yaşayan Türkler de elbette üye olabilirler. Fakat eğer ticaret yapmak istiyorsanız Amerika ile yine siteye üye olup oradan Amerika'da yaşayan Türklerle iletişime geçebilirsiniz. Evet. Bir nevi sosyal mecra olacak ama daha çok Amerika'da yaşayan Türkleri ilgilendiren, yani Facebook gibi her şeyin bulunduğu, işte 2 dakika sonra mangal yapan birisinin fotoğrafıyla karşılaşabileceğiniz bir şey değil. Tamamen amaca yönelik bir rehberlik sitesi olacak. Oraya da üye olabilirsiniz şimdiden. Siteye açık şu an. Yayına başladık. Birkaç değişiklik yaparak ilerliyoruz ama birçok özelliği aktif. Evet. Onun haricinde de işte WhatsApp grubu var. Facebook grubu zaten olabildiğince her hafta yüzlerce insan katılıyor gruba. Her gün çok insanlar da evet her gün yüzlerce insan. Evet, bunun da moderatörlüğü bayağı bir vakit alıyor. Ya tabii ki yani bir de yani insanlarla bazı işte trolllarla uğraşmak, onların yazdıklarını silmek, çok kavgalar oluyor, çok problemler çıkıyor. En kısa zamanda bunlar yani zenturk.com bittiği zaman zaten onun haberini yapacağız. Onun haricinde başka Başka da bir şey yok. İşte konuşacak dediğimiz gibi bir şey öğrenci yok. arkadaşlar, ticaretle uğraşanlar, Evet. buraya gelmek isteyenler sorularını sorabilirler. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Evet. Zaten anahtar kelimemiz yardım etmek ve güven. Bize güvenebilirler. Dediğim gibi yani konuştuğumuz gibi bu Amerika öğrenci olarak gelmek, Amerika'da şirket kurmak, Amerika'da gerekli sorularınıza cevap vermek, yardımcı olmak. Bu konularda bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bu videonun altında gerekli bilgiler olacak. Gerek WhatsApp üzerinden, telefonla, gerek sosyal medya üzerinden iletişim kurmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bol şans. Bol şans. Bol şanslar.